Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ister fırında ister tavada pişirebileceğiniz, yapımı oldukça pratik, hatta daha önce hiç börek yapmamış olanların bile kolayca yapabileceği oldukça lezzetli bir tarifim var. Her zaman olduğu gibi detaylı malzeme listesine açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Sizleri bekletmeden hemen tarife geçiyor ve keyifli seyirler diliyorum. Öncelikle hamurumuzu hazırlamakla işe başlayalım. Bunun için 1,5 su bardağı ılık suyu uygun bir yoğurma kabının içerisine alalım ve üzerine 1 silme yemek kaşığı toz şeker ve de 10 gram yani 1 paket instant maya ilave edelim. Eğer instant maya yoksa yarım paket yaş maya ilavesi yapabilirsiniz. Daha sonra bir kaşıkla veya spatula ile birazcık karıştıralım. Mayamız aktive olmaya başladığında üzerine 1 dolu yemek kaşığı sıvı yağ veya zeytinyağı ilave edelim. Daha sonra ise bir taraftan karıştırmaya devam ederek diğer taraftan azar azar un ilavesi yapalım. Bu arada kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü herkesin evinde bulunan klasik 200 mililitrelik su bardağıdır. 200 mililitrelik su bardağı ile toplamda 4 su bardağı kadar un kullandım. Hamuru birazcık toparladıktan sonra spatulayı çıkartalım ve elimizle yoğurmaya devam edelim. Güzel bir kıvam alması için 5 dakika kadar yoğurmanızı tavsiye ederim. Sonuç olarak hafif ele yapışan ve yumuşacık bir hamur elde etmeliyiz. Şimdi elde ettiğimiz hamurun üzerine bir poşet veya streçle hava almayacak şekilde güzelce kapatalım ve mayalanmasını bekleyelim. Ortalama mayalanma süresi 45-60 dakikadır. Süreyi kısaltmak için dilerseniz mikrodalga fırın kullanabilir veya üzerini kalın bir bezle örtmeyi tercih edebilirsiniz. Ve hamurumuz mayalana dursun, biz geçelim iç harcımızı hazırlamaya. Bunun için 1 kilogram kadar patatesi tamamen yumuşayana kadar haşlayalım. Bu aşamaları izlerken sıkılmayasınız diye detaylı bir şekilde göstermek istemedim. Patatesimiz haşlandıktan sonra uygun bir tavayı ocağa alıp içerisine 1-2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ veya tereyağı ilavesi yapalım ve üzerine 1 adet yemeklik doğramış olduğumuz kuru soğanı ekleyelim. Soğanların diriliğini çabuk kaybetmesi için 1 çimdik kadar da tuz ekleyelim ve daha sonra ise soğanı hafif pembeleşinceye kadar kavurmaya devam edelim. Soğan hafiften pembeleşmeye başladığında üzerine 1 tatlı kaşığı kadar domates veya biber salçası ekleyip salçanın çiğ kokusu gidinceye kadar kavurmaya devam edelim. Yeteri kadar kavurduktan sonra önceden haşladığımız patateslerin yarısını üzerine ilave edelim. Baharat olarak ise üzerine kırmızı biber, karabiber ve tuz ilavesi yaptıktan sonra bir çatalla veya patates ezici yardımıyla tamamen pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar ezelim. Ve malzemelerin birbirine tamamen karıştığından emin olmak için şöyle birkaç kez daha karıştıralım. Ve hazır olan iç harcımızı soğuması için bir kenara alıp geçelim diğer iç harcımızı hazırlamaya. Bunun için haşladığımız patateslerin diğer yarısını uygun bir kabın içerisine alalım. Ve üzerine 1-2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ veya tereyağı, 1 çay bardağı kadar lor peyniri, dilerseniz farklı peynir çeşitleri de kullanabilirsiniz. Baharat olarak tuz, karabiber, isteğe bağlı farklı baharatlar da kullanılabilir. Ve 1 tutam kadar ince kıyılmış maydanoz ve yeşil soğan ilavesi yapıp tamamen pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar ezelim. Peynirli olarak hazırlamış olduğumuz iç harcımız da artık hazır oldu. Bu arada hamurumuzun da artık mayası gelmiş. Şimdi mayası gelmiş hamurun üzerine açalım ve elimizle hamurun havasını alalım. Şöyle toparladıktan sonra uygun bir tepsinin üzerine birazcık un serpiştirelim ve hamurdan yumurta büyüklüğünde parçalar kopartıp elimizle bezeler haline getirelim. Hamur yumuşak olduğu için elinize yapışabilir. Bu aşamalarda elinizi birazcık unlarsanız yapışmasını önleyebilirsiniz.
Hazırladığımız hamurların üzerini bir poşetle veya mutfak beziyle kapatalım ki üzerleri kabuk bağlamasın. Daha sonra tezgaha un serpiştirerek hamurlarımızı elimizle birazcık genişletelim. Hamurlarımızın tamamını açtıktan sonra üzerlerine birer dolu yemek kaşığı olacak şekilde iç harçlarımızdan yerleştirelim. İsteğe bağlı tek bir iç harcı kullanabilir veya farklı iç harçları da tercih edebilirsiniz. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz, beni her nerelerden takip ediyorsanız bulunduğunuz ili, ilçeyi veya ülkeyi yorum kısmında belirtirseniz çok sevinirim. Tarifle ilgili ise herhangi bir sorunuz, görüşünüz, öneriniz olursa onları da yorum kısmında yazabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi titizlikle kontrol edip cevaplamaya çalışacağım. Şimdiden değerli yorum ve beğenileriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İç harçlarını yerleştirdik. Şimdi hamurlarımızı güzelce kapatalım. Hamurlarımızın şeklinin bozulmaması için kapattıktan sonra çok fazla bekletmeden ters yüz yapalım. Hamurumuz mayalı olduğu için tekrardan hızlı bir şekilde kabarmaya başlayacaktır. Kabardıkça üzerlerinden bastırarak genişletelim. Daha sonra ise ilk yapmış olduğumuz bezeden başlayarak elimizle açalım. Açarken yırtmamaya dikkat edelim ki daha sonrasında fırında güzelce kabarsınlar. Açabildiğimiz kadar açtıktan sonra yağlı fırın kağıdı serilmiş fırın tepsimize dizelim. Dilerseniz az yağda tavada arkalı önlü olacak şekilde de pişirebilirsiniz. Tepsimizi dolduracak kadar hamur açtıktan sonra üzerlerine fırça yardımıyla bir adet çırpılmış yumurta sürelim. Ve son olarak üzerlerine bolca susam serpiştirelim. Şimdi hazır olan hamurlarımızı önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişmeye gönderelim. Pişme süresi fırından fırına değişebilmektedir. Ortalama süre 20 dakikadır. Ve artık hazır oldular. İster çörek deyin, ister börek deyin fark etmez ama gerçekten de çok güzel ve de denemeye değer bir tarif. Aynı zamanda oldukça da pratik. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz tarifimin daha fazla kişiye yani daha geniş kitlelere ulaşabilmesi adına bana destek olmak için videomu beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir ve de kaydedebilirsiniz. Bir sonraki videolu tariflerimden haberdar olmak için ise kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.